Selamlar, ben Doktor Can. Nasılsınız? Herkes iyidir umarım. Şimdi karşıma çok sık çıkan bir soru var. Tip 2 diyabet ve egzersiz. Klinikte egzersiz reçete eden bir hekim olarak, tip 2 diyabetli hasta takip eden bir hekim olarak egzersizin önemini sürekli anlatıyorum. Sürekli inceliyorum. Yeni gelişmeleri takip ediyorum. Bunlardan size bahsetmem gerekiyor. Çünkü tip 2 diyabetliyseniz veya insülin direnciniz varsa egzersiz yapmak sizin tedavinizi tek başına üstlenebilir. Dolayısıyla kaliteli egzersiz, doğru egzersiz tip 2 diyabette çok değerli. Peki neden? Şimdi birinci olarak yapılan egzersiz insülin hassasiyetini arttırır. Dolayısıyla ortalama kan şekeri azalır ve tedavide ciddi gelişme kaydedilir ki tip 2 diyabetin ana sebebinin insülin direnci olduğunu düşündüğünüzde ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyorsunuz egzersizin. Bir diğer konu da kan yağları ile ilgili. Çünkü metabolik birçok problemi olan hastalarda görüyoruz ki kan yağları genelde bozuk ve egzersiz HDL yani iyi kolesterolü arttırırken LDL'yi azaltıyor ve kan yağlarının optimal düzeye gelmesine yardım ediyor. Bir diğer konu da damar elastikiyeti ile ilgili. Şimdi burada damar elastikiyeti ile ortalama tansiyonu beraber incelemek lazım. Çünkü her ikisi de kalp damar hastalığı oluşturabilecek faktörlerin kaynağı. Yani eğer damar elastikiyeti bozulursa ve ortalama tansiyon artarsa kalp damar hastalığı riskiniz artar. Fakat egzersiz hem ortalama tansiyonu azaltmasıyla hem de damar elastikiyetini korumasıyla kalp damar hastalığı riskini azaltıyor ki tip 2 diyabetlilerin birçoğunun yeteri kadar yaşarlarsa kalp hastası olacaklarını düşünürseniz aslında kalp damar sağlığını tip 2 diyabetlerde korumanın ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Bir diğer konu da kas kütlesini korumak. Şimdi tip 2 diyabetlilerin özel olarak kas kütlesi yapmaya ihtiyaçları yok. Tamam çok faydalı, insülin hassasiyetini arttırıyor falan ama bir de farklı bir konu var. Diyabet başlı başına kas kütlesini azaltıcı bir etkiye sahip. Çünkü kas kütlenizi koruyan ve arttırmayı sağlayan şey insülin ve insülinin etkisinin hücrelerde görülmemesi kas kütlesinin zayıflamasına sebep oluyor. Bu özellikle yaşlılarda kemik yoğunluğunun azalmasına, dengenin azalmasına ki dengenin azalması düşmelere ve kalça kırıkları sebebiyle genelde ölüme sebebiyet verir. Ve kişinin hareketinin bozulmasına neden olur. Dolayısıyla tip 2 diyabetliyseniz uzun vadede kas kütlenizi korumanız sadece estetik ve kilo amaçlı değildir. Yaşamınızı kontrol eder. Yani hayatta kalmanızı sağlar. Şimdi burada nasıl egzersiz yapmanız gerektiğinden de bahsetmem gerekiyor. Şimdi burada 4 farklı kriter var ve bu 4 farklı kriteri minimum karşılamanız gerekiyor. Birinci öncelik haftada minimum 175 dakika egzersiz yapmak. Bu sayı farazi değil, kafadan uydurulmuş bir sayı değil. Bu sayı yapılan araştırmalarla elde edilen faydanın maksimuma çıktığı nokta. Yani 175 dakika egzersiz yapmak sizin tip 2 diyabet tedavisinde alacağınız faydayı, sağlıklı etkileri maksimal düzeyde tutmanızı sağlıyor. Bir diğer konuda yapılan egzersiz seansının süresi. Şimdi bu süre yani ben işte evden işe 2 dakika yürüyorum veya işte ben her gün otobüse 5 dakika koşuyorum. Hayır. Yapılan egzersizin yoğunluğu ve süresi çok önemli. Burada bahsettiğimiz şey minimum 20 dakika, maksimum ise 120 dakika. 20 dakika faydanın minimum görüldüğü süre. 120 dakikada maksimum yapılması gereken süre. 120 dakikadan fazla yaparsam ne olur? Muhtemelen vücudunuz strese girer. Yeteri kadar efor sarf edemezsiniz ve aldığınız fayda azalır. Dolayısıyla ne 20 dakikanın altına ne de 120 dakikanın üzerine çıkmayın eğer çok deneyimli bir sporcu değilseniz veya çok kısıtlı bir harekete sahip değilseniz. Şimdi bir diğer konu da en fazla 48 saat ara verilen. 48 saat ara vermek ne demek? Her iki egzersiz seansında bulunan süre. Yani diyelim ki pazartesi antrenman yaptım. Pazartesiden sonra benim Perşembe günü antrenman yapmam gerekiyor. Perşembeden sonra antrenman yaparsam 48 saati geçirmiş oluyorum. Ve 48 saati geçirdiğim için fayda azalıyor. Bu 48 saat neden önemli? Şöyle, yapılan egzersizin hücrede insülin hassasiyetini arttırma süresi maksimum 48 saat. Yani eğer
ciddi yoğunlukta bir egzersiz yaparsanız ve yeterli sürede yaparsanız maksimum 48 saat vücudunuz sizin insüline daha duyarlı oluyor. Burada yaptığınız egzersizin süresi 20 dakikaya yaklaştıkça bu 48 saat alınan fayda da azalıyor. Yani eğer 20 dakika egzersiz yapıyorsanız muhtemelen bu egzersizler arasında maksimum bir gün ara verebilirsiniz. Eğer süreyi arttırırsanız, yoğunluğu arttırırsanız 48 saate kadar çıkabilirsiniz. Bir diğer konuda yapılan egzersizin tipi. Ya Can, yürüsem olur mu? Veya işte merdiven çıkmak fayda sağlar mı? Hayır. Burada yapılan egzersizin bir tipi, bir kalitesi olmalı. Bakın, tipte kardiyo ve direnç egzersizini ben ayrı ayrı belirttim. Çünkü yapılan her sporun sağladığı fayda farklı noktalarda. Dolayısıyla siz her kardiyo ile beraber hücrelerinizin insülin hassasiyetini arttırıyorsunuz. Kan şekerinizi regüle ediyorsunuz. Yapılan bu direnç egzersiziyle kas kütlenizi arttırıp insüline daha hassas kaslar oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla hem kardiyo hem de direnç egzersizi gerekiyor. Burada insanların umutsuzluğa kapıldığını görüyorum. Yani spor yapıyorum ama işte kan şekerim hala çok düzensiz. Muhtemelen yaptığınız spor yanlış, yeteri kadar süreyle veya doğru tipte egzersiz yapmıyorsunuz veya yoğunluğunu ayarlayamıyorsunuz. Yani gün içinde çocuk bakmak, evde oturup temizlik yapmak egzersiz değil. Tamam, yeterince adım sayınız artıyor olabilir fakat yeteri kadar yoğunluk yok demektir. Bu da sizin kan yağlarınızın regüle olmamasına, kan şekerinizin yine kontrolsüz devam etmesine sebep olabilir. Onun için sporu boş zaman aktivitesi değil de başlı başına bir tedavi gibi değerlendirmeli, zaman ayırmalı, yoğunluğunu takip etmeli, doğru planlamalı, doğru zamanda yapmalısınız. Bu konuyla ilgili çok sorunuz olabilir. Sorularınızı videonun yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca bu videoyu tip 2 diyabetli arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Tabii ki yeni videolardan haberdar olmak için kanalı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Mutlu ve sağlıklı günlere. Hoşça kalın.